Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir çalışma ile sizlerleyim. Benim için keyifli olacağı kesin, umarım sizler için de verimli bir video olur. Amerikan bezi üzerine bir boyama çalışması yapacağız. Bu çalışmayı da gördüğünüz dala takarak bir duvar dekoru oluşturacağız. Aslında boyadığımız kumaş parçası bir duvar çerçevesi işlevi görecektir. Yani sizler evinizde tablolar yerine bu şekilde de bez parçalarından resimler yaparak asabilirsiniz. Asmak için jüt ipinden yardım alacağım. Kumaş üzerine boya yapacağım. Ancak kumaş boyası kullanmayacağım bugün. Akrilik boyalardan yardım alacağım. Bir çanta veya tişört ya da evde kullanacağımız masa örtülerinden birini boyuyor olsaydım kesinlikle kumaş boyası kullanırdım. Ama duvar asacağım bir dekor olduğu için akrilik boyalardan yardım alacağım. Büyüklü küçüklü fırçalarım var. Kumaşımı kesmek için makasım var. Ölçmek için cetvelim var. Ayrıca kumaşıma şu görseli çizeceğim. Çizimi iyi olanlar bakarak da çizebilirler. Ben bugün karbon kağıdından yardım alarak çizim yapacağım. Evet, o halde çizimimizi yapıp boyama işlemlerine başlayabiliriz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, şimdi ölçüleri belirleyip kesim işlemlerini yapacağım. Hemen başlayalım. Kenarı düzgün gibi duruyor. Bu kenarından kesim işlemi yapmayacağım. Bu kenarını ölçü almak için kullanacağım. İşlemi yaparken şöyle köpük bir tabak kullanıyorum. Çünkü köpük tabak hem boyanın topaklanmamasını sağlıyor hem de boyayı en az emen malzemedir. Çalışmamın altına bir defter koydum. Daha rahat çalışabilmek için sizler de bir defterden yardım alırsanız daha iyi olur. Üst kısımlara bakın, ipler çıkmaya başladı bile. Ben bu görüntüyü seviyorum. Eğer sizin hoşunuza gitmiyorsa kenarlarından dikiş yaparsınız. Ne kadar çok saçak olursa daha hoş duracağını düşünüyorum. Sizler de dilediğiniz gibi ya bırakabilirsiniz ya da içine doğru dikebilirsiniz. Fırçalarımı seçtim. Bu boy fırçalar kullanacağım. Kesik fırçalar her zaman tercihim oluyor. Sizler de birer tane kesik fırça edinirseniz rahat çalışırsınız. Ben genellikle Cadence marka boya kullanıyorum. Boyaları kullanmadan önce her zaman iyice çalkalıyoruz. İlk olarak üst çerçevemin sınırlarını çiziyorum. Muntazam çalışacağım diye düşünmeyin. Çünkü öyle düşünürseniz eğer çok keyif alarak yapmazsınız o çalışmayı. Elinizin gidişatına bırakın.
Yine parlament rengini karıştırarak bu rengi elde ettim. Bu rengi de etrafa süreceğim. Boyama işlemlerimi tamamladım. Bir gün kurumasını bekleyeceğim ve sonrasında duvar dekoruna dönüştüreceğiz. Ertesi günden herkese merhaba. Boyamız artık kurudu. Şimdi duvar dekorumuzu yapım aşamasına geçiyoruz. Bu bölümde jüt ipimizi kullanacağız, ağaç dalımızı kullanacağız ve bir de makasa ihtiyacımız olacak. Öncelikle jüt ipimi buradan bağlayarak başlıyorum.
ayarlayalım. Üst kısmının ipini çok uzun tutmayacağım. Şurada bir kurdele yapacağım. Duvar dekorumuz artık hazır durumda. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi duvarda sergileyelim ve videomuzun kapanışını yapalım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.